Görsel tasarlamak için ücretsiz kredi peşinde koşma devri bitti. Artık hiçbir ücret ödemeden sınırsız bir şekilde görsel oluşturabiliriz. Hem de 2 dakikada. Nasıl mı? Hadi gelin sizi Centüp ile tanıştırayım. Centüp sayesinde ücretsiz, sınırsız ve anında istediğiniz görselleri oluşturabilirsiniz tek bir promptla. Hemen giriş yapalım. Gmail'inizde hızlı bir giriş yapabilirsiniz içeriye. Herhangi bir ödeme bilgisi vesaire kesinlikle istemiyor. İlk adımda sizden bir kullanıcı adı istiyor. Hemen giriş yapın. Ardından profil oluşturuyor sizler için. Buraya kendimi tanımlayan birkaç anahtar kelime girdim ve hemen ilerle diyorum. Burada benim için bir profil resmi oluşturdu. Hemen devam et diyorum. Eğer beğenmediysem tekrardan oluşturabilirim. Burada tabii ki bir tanıtımı var Centüp'ün. Bunu doğrudan geçiyorum. Çünkü ben sizlere çok ayrıntılı bir şekilde zaten aktaracağım. İçeriye giriş yaptığınızda doğrudan sistem sizi keşfet alanına atıyor. Burada kullanıcıların oluşturduğu farklı görselleri sizler de bakıp onlardan ilham alabilirsiniz. Ya da onların promptlarını doğrudan böyle üzerine tıklayıp aşağıdaki promptu kopyalayarak tekrardan oluşturabilirsiniz görselinizi. Adım adım gidelim. Öncelikle şu alanı görüyorsunuz. Üstteki alana herhangi bir şey yazıp doğrudan görsel oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ben sizler için ChatGPT'ye birkaç tane prompt yazdırdım. Bunlarla ilerleyeceğim. Ancak test ettim. Burası Türkçe promptları da kabul ediyor. Doğrudan Türkçe prompt yazarak da ilerleyebilirsiniz. Hemen ilk promptumu kopyalıyorum. Bu arada promptları sizler için açıklamaya da bırakırım. Belki onları da değiştirip denemek istersiniz. Hemen geldim. Buraya tıkladıktan sonra daha gelişmiş bir ekran açılıyor. Doğrudan promptumu buraya yapıştırdım ve doğrudan görselim hazır. Herhangi bir enter tuşuna vesaire basmadım. Bu görsel üzerinde yapmak istediğim bir değişiklik varsa doğrudan promptumu güncelleyebilirim. Veya çeşitli ayarları var, onları da göstereceğim. Hemen şurada mesela ayarlar bölümü var. Buna tıkladığınızda en önemli şeyimiz zaten bizim boyut. Diyelim ki biz uzun video formatında bir görsel istiyoruz. 16'ya 9'u seçtim. Anında bu görseli bana güncelleyecek o boyutta. Evet, görsel hazır. Tabii bazı değişiklikler de yapıyor. Şimdi şu alan var. Bu alan da oldukça efektif kullanabilirsiniz. Eğer görselin işte gorilin duruşunu vesaire ya da stili beğenmediyseniz prompt üzerinde otomatik olarak değişiklikler yapmanıza imkan tanıyor. Hemen tıklayalım. Öncelikle bakın burada stiller var. Bu stilleri seçerek değişiklik yapabilirsiniz. Hemen bakalım, tıklayalım. Mesela minimalist, realizm, abstract gibi çeşitli şeyler var. Realizmi seçelim. Bakın daha gerçekçi bir görsel oluşturdu bizim için. Evet, şimdi şu özelliğe de bakmak istiyorum sizlerle birlikte bu arada. Hemen piksel artı da seçelim. Farklılıklara bir birlikte bakalım. Evet. Şimdi bakın görseli oluştururken goril şu anda ekranda gözükmüyor. Şimdi bunu ayarlayacağız sizlerle. Şu ortadaki odak noktasını tuttuğunuzda görselin nereye doğru oluşturulmasını istiyorsanız bir onu çekin, bırakın. O görseli böyle uzaklaştırıyor sizler için, yakınlaştırıyor vesaire. Bu arada az evvel seçtiğimiz özellikleri, stilleri şu anda uyguladı. Yani bu odak noktasını değiştirdiğimizde. Şimdi bu odak noktasını biraz daha ben bu tarafa çekeceğim. Nasıl yansıyacak kareye ona bir bakalım. Hemen gorili o tarafa doğru çevirdi fark ettiyseniz. Yüzünü sola doğru çevirdi. Şimdi bu tarafa aldım bir de bakalım. Evet, istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Gorilin bakış açısını değiştirebiliyorsunuz. Görselin bakış açısını ve buradaki stilleri değiştirerek farklı görsel oluşturabiliyorsunuz. Şimdi şu yan tarafı da göstermek istiyorum sizlere. Kafanızda bir fikir yoksa doğrudan size önerilerde bulunuyor sistem. Buradaki önerilere tıklayıp farklı bir görsel oluşturabilirsiniz kolay bir şekilde. Yani ilk açtığımızda burada prompt yazılı değildi. Doğrudan bunları kullanarak da sistemin size hazır bir görsel oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında şurada stiller var. Stillere tıkladığınızda mesela 4K ultra realistik bir görsel oluşturabilirsiniz. Ya da daha detaylı, detayların daha ön planda olduğu bir görsel oluşturabilirsiniz. Hemen bunlara tıklayalım. Bu mevcut görsel üzerinde mi değişiklik yapıyor yoksa sıfırdan bir görsel mi oluşturacak? Bunu bir test edelim. Evet, gördünüz. Burada daha 4K realistik bir sonuç verdi. Şimdi detaylara bir inelim. Bakalım detay derken daha ne kadar detaylandıracak bunu da görelim. Evet, bir uzaklaştırdı. Gökyüzü vesaire daha net. Nasıl olsa krediler gitmiyor. Herhangi bir kaygımız yok. Ücret ödemiyoruz. Sınırsız şekilde denemelerinizi yapabilirsiniz. Çok iyi değil mi? Böyle anında hızlı bir şekilde yansıyor.
Evet, burasını istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şimdi ben buradan bu görseli peki nasıl indireceğiz diyecek olabilirsiniz. Bu yaptığınız görsellerin hepsini aşağıda sizler için kaydetti. Hemen buradan çıkış yapalım. Şimdi profil bölümünüz var sol menüde. My Profil'e tıkladığınızda burada bakın 25 tane görsel oluşturmuşuz anlamadan. Görseller de burada. Beğendiğiniz görselleri indirip doğrudan kullanabilirsiniz. Hadi hemen mesela şunu deneyelim. Tıkladık. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayın. Burada download butonunu göreceksiniz. Doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen inen görsele de bir bakalım. Şöyle sağ alt köşede şöyle bir logo var. Burada sizin adınız da yazıyor bu arada. Buradaki görsellerin hakları da oluşturucuya ait oluyor. Bilginiz olsun. Bunu tabii ki videonuzda işte bu ekranı büyüterek doğrudan kaldırabilirsiniz. Bu arada şu özelliğini de hemen tanıtacağım sizlere. Diyelim ki bu görseli seçtiniz ve bu gorili baz alarak farklı sahneler oluşturacaksınız. Mesela şu anda uçağı tutuyor. Hemen altında size benzer öneriler sunuyor bu arada. Farklı kişilerin oluşturduğu görsel önerilerini sunuyor. Bunları tıklayarak tekrardan oluşturup devam edebilirsiniz. İsterseniz de kendi görseliniz sizin için uygunsa burada diyor zaten nasıl bir değişiklik yapmak istiyorsun bunu söylemen yeterli diyor. Mesela diyelim ki Türkçe yazayım. Uçağı kamyon ile değiştir. Bakalım Türkçeyi ne kadar iyi algılayacak. Hemen tıklayalım. Otobüs yaptı. Kamyon, belki kamyonet vesaire yazmam gerekebiliyordu. Türkçe olarak çok doğru anlamayabilir. Hemen yazalım. Otobüsü tren ile değiştir. Tekrardan oluşturalım. Evet. Bakın trene geçiş yaptı doğrudan. Burada istediğiniz gibi oynamalar yapabilirsiniz. Hemen birkaç farklı prompt daha denemek istiyorum sizler için. Mesela animasyon stilinde birkaç bir şey yapmıştık. Mesela animasyon stilinde bir kedi görselinden devam edelim. Hemen tıkladım, promptumu yapıştırdım ve oluşturmaya başlıyor. Böyle animasyonlar oluşturmak istiyorsanız da bu tarz bir aracı ücretsiz bir şekilde kullanmak oldukça önemli bizler için. En azından başlangıç noktasındaysak, tasarım bilmiyorsak ya da yapay zeka araçlarına ödemeler yapmak için bir bütçemiz yoksa GenTube ile başlangıç yapabiliriz. Şimdi diğer promptumu denemek istiyorum. Hemen kopyaladım. Bunu siliyorum ve promptumu yapıştırıyorum. Burada da gerçekçi bir yüzü yakından nasıl çizdiğini göstermek istedim sizlere ve sonuç hemen geldi zaten. Bakın ultra realistik bir şekilde yaşlı bir amcanın yüzünü çizdirdik. Filtreleri kullanarak değişiklik yapabilirsiniz. Ya da beğenmediniz diyelim. Doğrudan şurada Regenerate butonunu tıklayarak farklı görselleri otomatik arka planda sizler için oluşturmasını deneyebilirsiniz. Mesela bu aşırı gerçekçi ve etkileyici bir görsel oldu. Hemen 4. promptumu da denemek istiyorum. Daha karanlık, mesela korku videoları çekeceksiniz. Bakın burada uzaylılar, robotlar, bu tarz bir promptum vardı. Bunu uyguladım. Bunu 16'ya 9 görelim bir de. Sonuçlar oldukça başarılı. Tek yapmanız gereken indirip belki altındaki watermark'ı ekrandan yok etmek. Bu kadar. Hemen geri gidiyorum. Burada size göstermek istediğim bir şey var. Gen Style butonuna tıklayalım sol menüden. Burada stiller var. Diyelim ki az evvelki prompttan yola çıkmak istiyorum ben. Onu yapıştırdım buraya ve burada anime seçeceğim. Evet. Az evvelki realistik görseli bana animeye çevirdi. Hemen burada görüyorsunuz. Watercolor'da oluşturursun bu görseli bir de. Bakın sonucu görüyorsunuz. Hemen renkler değişti. Şimdi buraya bir de tamamen kafadan bir prompt yazacağım. Buraya bakın anahtar kelimeleri yazdım. Kaslı bir tavşan havuç arıyor şeklinde bir yazdım. Sürekli değiştirdi. Her kelimeyi yazdırdığımda da buradaki görseli yeniledi benim için. Şimdi bu görsel üzerinden mesela değişiklikler yapalım. Stilleri seçip görseldeki yansımasına bakalım. Burada mesela piksel olarak ayarladı. Watercolor. Bakın gördünüz. Aklınızda nasıl bir proje varsa hikayenizi belirleyin. Shorts videosu mu çekeceksiniz? TikTok'ta, Instagram'da mı kanal büyütmek istiyorsunuz? Ya da uzun videolarla uyku hikayeleri vesaire oluşturmak istiyorsunuz. Kanalınızı bu şekilde büyütmek istiyorsunuz. Görsel ihtiyacınızı ücretsiz bir şekilde GenTube aracılığıyla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda GenTube'ün kanal bölümü de var. Burada çeşitli kanallar oluşturup
Eğer bir ekibiniz varsa bu ekibin bu kanal içerisinde videolar oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Ya da farklı kanalların ne tarz görseller oluşturduğuna bakıp bu kanallara dahil olabilirsiniz. Toplulukla birlikte görsel kalitenizi günden güne promptlarınızı geliştirebilirsiniz. Ücretsiz olarak GenTüp'ü kolay bir şekilde kullanıp görsellerinizi oluşturmaya hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Hadi hemen açıklamaya bıraktığım linkten GenTüp'ü deneyin ve yorumlarda deneyimlerinizi benimle paylaşın. Tabii ki videoyu da faydalı bulduysanız beğenip hype'lamayı unutmayın.